Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sümeyra. Bugün sizinle bu gül çıt tokaları yapacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle ipleri göstereyim. İpleri ben şeker pembeyle yapacağım. Normalde bu gülün kırmızısını da yapıyorum ama kamerada güzel görünsün, iyi görünsün diye şeker pembeyle yapacağım. Bu daha önce manolyaları yaptığım tomurcukla aynı renk. Yine onun kodu. Ama ben yine de açıklamaya rengin kodunu bırakacağım. Daha sonra Alize Cotton Gold'un yine. Önceki de Alize Cotton Gold'tu. Ekru rengi ve su yeşili. Bu üçünü kullanacağız. Öncelikle gül yapmakta başlayalım. Şöyle alayım. Gülü biraz büyük yapıyoruz. Bu yüzden 18 zincirle başlayacağız. Şu şekilde hemen göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 zincirle başlıyoruz. Daha sonra ikili trabzanlarla gül yaprakların yuvalarını yapacağız önce. Hemen bir kere doluyoruz ve sondan sayıyoruz. 1 ve 2. Üçüncüye ikili trabzanımızı yapıyoruz. Evet, ilk yuvayı yaptık. Bu tam ortası olacak gülün. Daha sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Yeniden bir kere dolayıp batıyoruz. Sıradaki yuvaya batıyoruz. Bütün yuvaları dolduracağız. Yani 18 tane zincir çektik. 3 tanesini, yani 15 yapraklı falan olacak. Tam saymıyorum ama genelde 15-16 yapraklı olur. 1 2 yine 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuvaya batıyoruz. Ve ikili trabzan yapıyoruz. Bütün yuvaları bu şekilde dolduruyorum. Şimdi ben doldurup geleceğim. Evet, ben hepsini tamamladım. Gördüğünüz gibi tüm yuvalar oluştu. Şimdi geri döneceğiz. Örgümüzü tersine çevirdik. Bir tane zincir çekiyoruz en başta. Daha sonra ikili trabzanlarla devam edeceğiz. Yaprakları oluşturmak için 3 tane ikili trabzan yapıp sonra direkt batacağız. Sık iğne yapacağız. Bütün yuvaları bu şekilde dolduracağız. Hemen gösteriyorum. Bir kere doladım. 2 3 ve aynı yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum. İlk yaprağımız. Daha sonra yine ikinci yuvaya geçtiğimizde 1 2 3 direkt sık iğne. Sonra diğer yaprağa geçerken hiç zincir çekmiyoruz. Direkt doluyoruz. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra yine sık iğne. Hiçbir şey yapmadık gördüğünüz gibi. Sonra direkt dolayıp sıradaki yuvaya geçiyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Sonuna kadar böyle devam ediyor. Ben sonuna kadar şimdi yapıp geleceğim. Bu en başını beraber yapacağız. Evet, ben sonuna kadar geldim. Şimdi en sondayız. Yeniden bitirdim. Şimdi üçlü trabzan yapacağım yine burada oluşan küçük yuvaya. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra sonuncu sık iğneyi karşısında ilk yaptığım ikili trabzana batırıyorum.
uzatıyorum ipimi. Kesiyorum. Şimdi gülümüzü tamamlayacağız. Tamamlamak için dikmemiz gerekiyor. Önce yuvarlayalım. Ben bu ipi bu ilkinin yuvasından geçiriyorum. Sonra elimizde sıkı sıkı yuvarlıyoruz. Düzgün bir şekilde. Evet, yuvarladık. Fazlalık ipleri keselim. Daha sonra ben size göstermiştim önceki videolarımda. Ben hayal ip kullanıyorum. Bunları dikmek için ip görünmüyor. Siz hayal ip kullanmıyorsanız bununla aynı renk ip kullanabilirsiniz. Dikmeye önce en arkasından başlıyorum. Sap tarafından çekiyorum ipi. Bu şekilde kilitleniyor. Daha sonra açılmasın diye kenarlardan dikiyorum. Şimdi tüm yaprakları sabitlemek için buradan iğneyi sokacağız. Diğer taraftan çıkaracağız. Daha sonra aynı şekilde yan tarafından, bu sefer bir çaprazından çapraz çapraz iğneyi batıra batıra gülü dikmiş olacağız ve sabitleyeceğiz. Tabii ne kadar sıkı ve çok yaparsanız o kadar sağlam olur. Ve en son bitiriyorum. Yine sap kısmından çıkarıyorum iğneyi. Sap kısmında sabitliyorum. Ve kesiyorum. Gülümüz tamam. Gülümüz hazır. Bunu koyabiliriz. Sırada yapraklar var. Yapraklara geçelim. Bunun için de Alize Kotongoz su yeşili ipimiz. Bunun kırmızısını yapmak isterseniz bunun koyusunu, en koyu tonunu kullanacaksınız. Yani renk uyumu olarak öyle daha güzel oluyor. Şimdi bu yapraklar küçük. Daha önce Manolya'da büyüğünü göstermiştim. Onun küçüğü. 7 tane zincirle başlayacağız. Şöyle ilk zincirimizi çektik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektikten sonra sondan birinciye şöyle göstereyim. Sondan birinciye sık iğne yapıyoruz direkt. Daha sonra bir tane ikili trabzanın çakmasını yapacağız. Sıradakine yine batıyorum ve direkt çıkarıyorum. Daha sonra sıradakine ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Son 2 tane yuva kaldı. Son 2 yuvada yine ikili trabzanın çakmasını ve ben en başta yaptığım bu yere de batıyorum hep. Biraz sık olsa da.
Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tarafını tamamladık. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Aynı battığım yuvaya tekrar batıyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Daha sonra sıradakine geçeceğim. O da ikili trabzanın çakması. İkili trabzanın çakması, bir kere doluyorsunuz. Yuvaya, sıradaki yuvaya batıyorsunuz, çıkarıyorsunuz. 3 tane burada ip oluşuyor. Bu üçünden birden çıkarıyorsunuz. Daha sonra yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3. Son 2 tane yine yuva kaldı. Buna ikili trabzanın çakmasını, sonuncuya da ben sık iğne değil, ya sık iğne de yapabilirsiniz. Sık iğne değil, direkt çıkarıyorum bu şekilde. Daha sonra en son yaprak formunu vermek için şu karşıda ilk yaptığım sık iğnenin yuvası var. Bu yuvasına batıyorum ve yine direkt çıkarıyorum. Bu şekilde yaprak formunu vermiş oluyorum. Sonra bu ipi saklayacağız. Bu ipi nasıl saklayacağız? Battığımız, yani sıradaki gördüğümüz yuvaya batıyoruz tığımızla. İpi buradan geçiriyoruz arka tarafından. İp ön tarafına geliyor. Daha sonra sıradakine yeniden tığımızı sokuyoruz ve buradan da geçiriyoruz. Arkaya geldi ip. Daha sonra ipi arkada saklıyoruz. Önce sabitliyoruz. Daha sonra ben ikisini birleştiriyorum. Bunu yapıştıracağım için bu şekilde yapıyorum. Saklamıyorum ipleri. Çünkü silikonla zaten yapıştıracağım, görünmeyecekler. Eğer saklamanız gerekirse daha farklı. İçinde bırakırsınız ipleri. Şimdi ben bir tane yaptım. Benim bir tane de burada hazırlar var. Onlardan kullanırım. 2 tane gerekiyor. Şimdi de çıt çıt kaplayacağız ekru ipimizle. Öncelikle çıt çıt 5 santim oval çıt çıt. Kullanacağımız ip de ekru. Daha önce benim çıt çıt kaplama videom var. Sadece kenarlarındaki fırfırları yapmıyoruz. Onları yaparak da yapabilirsiniz. O şekilde de çok tatlı duruyorlar. Öncelikle bunu kaplamak için bir tane sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızı sabitliyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz tekrar. Sonra 4 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4. Evet, yaptım. İpimi gevşettim. İpimi 5 santim çıt çıtın dilinden üst tarafından sokuyorum bu şekilde. Dilinden geçiriyorum halkamı. Ve sıkıyorum. Evet, sıktım. Şimdi etrafını sık iğnelerle dolduracağım. Ben bunları saymıyorum genelde. Sık sık, sıkı sıkı çevresini dolanıyorum. Şöyle tutarsanız bir parmağınızı bu araya sokun. Bir parmağınızla da başta yaptığımız dörtlüyü tutun. 4 tane ikili trabzanı. Bu şekilde sıkı sıkı yapabilirsiniz. Çok aşırı da sıkmayın tabii. Kendinize işkence.
Uca geldiğinizde biraz ipi daha gevşek, çok sık değil de biraz daha gevşek yapın. Örün. Çünkü burada dönerken çok sık ördüğünüzde kayıyorlar. Gördüğünüz gibi ucunu da doldurduk. Şimdi yine ucunu tutun biraz. Sonra devam edin. Şimdi ben bunu bitirip geleyim hemen. Evet, ben bitirdim. Şimdi en başa geldim, birleştireceğim. Bu ipi çıt çıtın arkasına geçirin. Daha sonra bunu ilk yaptığımız ikili trabzan vardı. Onun ikinci zincirine, yani gördüğümüz ilk yuvaya batıyoruz ve direkt çıkarıyoruz. İpi uzatıyoruz. Kestik. Kapatalım. Ve arkada ikisini bağlayabiliriz. Şimdi keselim. Çok kısa bırakmadan kesiyoruz. Şimdi yapıştırma aşamasına geçeceğiz. Bunun için silikon tabancası lazım. Sıcak silikon. Önce yaprakları yapıştıracağız. Ben göz kararı bu en arka kısmına, iki tarafına sıcak silikon sürüyorum. Sonra yaprakları, arkada biraz boşluk bırakıyorum. Oraya gülleri yapıştıracağım. Gülü yapıştıracağım. İki tarafa yapraklarımız yapıştı. Şimdi tam ortasına sıcak silikon iyice. Yaprakların üzerine doğru biraz da sürdüm. Çünkü yayılacak o tarafa doğru. Şimdi şu diktiğim tarafı öne doğru gelecek yerleştiriyorum ve bu şekilde bastırıyorum. Biraz kuruyana kadar, tutana kadar bastırın. Ve yapıştı. Gördüğünüz gibi. Sonrasında arkasına ben şöyle küçük grogen kurdeleler kesiyorum. Bunları böyle kenarlarına yakıyorsunuz. Uçmasın diye. Daha sonra üzerine nereye gittik? Silikon yapıştırıyoruz. Silikonu sıkıyoruz. Güzelce. Sonra arkasına hem düğme hem de metal kısmına sabitliyoruz ve arkası da kapanmış oluyor. Gördüğünüz gibi kolay gelsin size de yapmak isterseniz. Videomu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Sıradaki videolar için abone olup zile basabilirsiniz. Yeniden görüşmek dileğiyle, görüşürüz.